Sevgili dostlar, merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sözün hikmetini, lisanın, dilin marifetini, dilin insanın şöhretine vesile olacağı gibi afetine de neden olabileceğini, dilin bir nimet olduğunu, aynı zamanda da bir nikmet olduğunu. Nimet bir şeyden faydalanmak demek. Ni'me, naim. Yani bu işin nimetinden istifade etmelisin. Yani bu işin getirilerinden faydalanmalısın kelimesini kullanırız dilimizde zaman zaman. Her işin bir nimeti, bir de külfeti vardır kelimesini de kullanırız, cümlesini de kullanırız. Ama nimet ve nikmet, yani nimet bir çeşit ödül gibiyken nikmet de onun karşısı olan, zıt anlamlısı olan ceza anlamında kullanılır. Biz dilimizi güzel kullanmak durumundayız. Dil bütün azaların lisanıdır. Söz ile söyleme sanatının merkezidir. Ağrımızı, şifamızı, davamızı, devamızı, sıkıntımızı, mutluluğumuzu, her şeyimizi dilimizle söylüyoruz. Dilin kıymetini bilmek lazım. Dili güzel kullanmak lazım. Süslü laflarla değil, yürekten gelen doğru ifade biçimleriyle tanımlamak ve tamamlamak lazım. Hem cümlemizi, hem kendimizi, hem de hayatımızı. Güzel konuşan sözü tesirli kılar. Söz sihirlidir, sihirdir, büyüler, etkiler insanı. Doğrudur, doğrudur. Ama inanmadan söylenen hiçbir sözün tesiri olmaz. İsterseniz birebir kopyalayın. Ne der üstadlar, uzmanlar? Derler ki sesi taklit edebilirsiniz ama ruhu asla. Kur'an okurken bir ayetin girişini ya da ayetin içindeki meyan yapılan kısmını filanca hoca gibi okuyabilirsiniz ama onun ruhu ile okuyamadığınız için taklitten bir adım öne geçemezsiniz. Şehadet parmağını kaldırarak konuşan bir insanın parmağını kaldırdığı gibi kaldırabilirsiniz. Ama parmağını kaldırdığında bir olan Allah'a yemin ederim ki dediğinde Rabbine en yüce makama bağlanarak ve yürekten ona söz vererek onun adına konuşma duygusuyla konuşmuyorsanız elinizi boşuna kaldırmanın bir anlamı yok. Televizyon programlarında reyting yapan sanatçılar, hocalar, kimlerse onun yaptığının birebir aynısını yapmaya çalışanlar var. Ama mesele onun yaptığının aynısını yaparak reyting yapmak değil ki. Allah ve melekleri beğenecek ve güzel yarattığı insanlara da sevdirecek. O zaman farkınız ortaya çıkar, farkımız ortaya çıkar. Mesela biz 2011 yılında camide Star TV'de okuduğumuz mukabelede 130 tane hanımefendi mukabelemizi dinlemişti. Mihrap kısmı buna uygun olmadığı için caminin ortasında mukabelemizi okumuştuk. Mukabele karşılıklı kabulleşmek demek. Karşılıklı Kur'an okuma. Hazreti Peygamberle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve Cebrail Aleyhisselam'ın bizatihi karşılıklı Kur'an okumalarının adına dünyada mukabele deniyor. Karşılıklı Kur'an'ı kabulleşme. Bizim etrafımızda bir sürü insan vardı. 130 kişi ve dinliyorlardı. Onun için caminin ortasında okuduk. Fakat ondan sonra bazı televizyoncular biz de caminin ortasında okutalım, çok izleniyor diyerek hoca efendilere Kur'an-ı Kerim'i caminin ortasında okuttular. Öncelikle Kur'an ezbere okunmalı mukabelede, çünkü Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Cebrail'e okurken önlerinde mushaf yoktu, Kur'an yoktu. Bizde de oluyor fakat
rahlenin görüntüsü olsun, Kur'an'ı okumayı nasıl dinleyebilirim diye modelleme olsun diye koyuyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okurken sadece yüzüne bakarak okuduğunuzda, bir de karşınızda sizi dinleyen olmadığında gerçek bir mukabele olmuş olmuyor. Onun için mukabelelerde yapımcılara sesleniyorum. Sizler yönlendiriyorsunuz hocalarımızı. Allah hepsinden razı olsun. Okuyandan da okutandan da. Mukabele okurken esas olan karşıda cemaatin olması ve aynı anda dinliyor olmasıdır. Mukabeleyi caminin ortasında okutmak değil, ruhun tam ortasından okutmak maharettir. Ve de mukabeleyi dinleyen insanların o feyzi, bereketi ekrana yansıttığı için onun güzelliği bambaşka olmaktadır. Allah okuyan okutan olmayı nasip eylesin. Dilin afeti, dilin şöhreti dedik. Bu dil bir cümle kurar, insanı cehenneme götürür, bir cümle kurar, cennete götürür. Bir cümle var bu dünyada itibar kazandırır, bir cümle var aynı kelimelerden oluşuyor, o da itibarı yok eder. Dolayısıyla cümleye nereden başlayacağınızı bilmeniz, hitap ettiğiniz kitlede kimler var onları bilmeniz, doğru bir tonlamayla, yürekten bir dokunuşla gerçekten konuştuğumdan ben de dinleyenler de istifade etsin duygu düşüncesiyle konuşursanız fayda sağlarsınız. Aksi halde zarardan başka, sıkıntıdan başka bir şey yaşayamazsınız. Aziz dostlar, alimler bunu her türlü tartışmışlar. Elbette maruf olmanın, meşhur olmanın, bilinmiş ve şöhret bulmuş olmanın bir sürü afeti var. Ancak ne ile meşhur olduğunuz ve meşhurluğunuzu ne kadar taşıyabildiğiniz çok önemlidir. Öyle çıkıp da dünyada hakaret görmemiş hiçbir peygamber, hiçbir lider, hiçbir hoca, hiçbir sanatkar olmamıştır. Birazcık öne çıktı mı herkes aşağı çekmeye kalkar. Bu normaldir. Zaten bunu göğüsleyemiyorsanız böyle işleri kalkışmayacaksınız. Böyle işlere kalkıştığınızda konuşanların çok olacağını bileceksiniz. Siz aksine daha güzel konuşmaya, daha güzel mukabelede bulunmaya kendinizi hazırlayacaksınız. Kırmak, dökmek herkesin işi. Hakaret etmek, cevap vermek herkesin işi. Maharet, güzellikle, iyilikle, en güzel reddiye ile, cevap ile cevabı verebilmek. Madem ki iyilikle kötülük bir değil, öyleyse siz en güzel şekilde cevap veriniz buyuruyor Hazreti Kur'an. O zaman biz bu şekilde cevap veremeyeceksek Kur'an yolunda değiliz ki. O haddini bilecek. Böyle bir cümle kullanmayacağız. Kim kime had bildirecek? Kim kime? İfademiz karşıdaki küfür ediyorsa biz de küfür edersek şeytanın pazarına döner orası. Karşıdaki hakaret ediyor, biz de hakaret ediyorsak eyvah, yandık. Biz en güzel ifadeyle cevap vereceğiz ki karşıdaki insan söylediğinden mahcup olsun, bir daha konuşmak zorunda kalmasın. Bir de karşıdaki insanı mahcup etme duygusuyla da konuşmak yanlış. Onu gerçek duyguya, gerçek bilgiye, gerçek ifade şekline doğru davet edecek ifadeleri kullanmakta meşgul olmalıyız. Biz eğer bu duygularla konuşmuyorsak hakaret edenden ne farkımız var? Bizi alaşağı etmesin diye konuşmayacağız. Bilakis biz duruşumuzla doğru ifade şeklinin nasıl olduğunu karşı tarafa ve bütün dinleyenlere de arz etmiş olacağız. Aziz dostlar, dilin belası boş boş konuşmasıdır. Başkalarına hakaretamiz sözler söylemesidir. Cümleye yanlış yerden başlamasıdır. Küfürlü ifadeler, yakışıksız ifadeler kullanmasıdır. Konuştuğu kitle, toplum ve sosyal ortamın kimlerden oluştuğunu bilmeden cümleye başlamasıdır. Camide siyaset yapmaya kalkmasıdır. Siyaset meydanında da aileyle konuşur gibi konuşmasıdır. Zıt ortamlarda farklı konuları konuşmasıdır. Kelimeyi, cümleyi doğru yerde, doğru şekilde her ortamın şekline göre
doğru ifade kullanma. Bu demek değildir ki yerine göre konuşmak, işte hep ayarlı konuşmak, buna da dalga geçiyorlar maalesef. Gülüyorlar. Kendilerinin başaramadığı şeyi başaranları gördüm, insanlar hakaret ederler. Ortamına göre konuşuyor. Neyine göre konuşacaksınız? Neyine göre konuşacaksınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel şekilde ifadeyi konuşurken Mekkeli müşriklere ve gelenlere saatlerce sadece Kur'an'ı mı anlattı? Onlarla hayatı paylaştı. Onlarla güzellikleri paylaştı. Siz çok kıymetli insanlarsınız dedi. Diyor musunuz? Siz ifadenizi peygamberin ifadesi gibi yaparsanız bu dünyada huzurdan başka bir şey bulamazsınız. Huzuru yakalarsınız. Dilin afetini değil, dilin güzelliğini, bereketini görürsünüz. Dilinizi bereketlendirmek mi, afetlendirmek mi istersiniz? İş sizde. Sözü doğru söylemek lazım. Sövene dilsiz gerek demiş Yunus Emre. Övene değil, bakın, sövene. Bizi övdükleri zaman susuyoruz, hoşumuza gidiyor. Sövdükleri zaman susmayı bileceksiniz. Susmayı bileceksiniz. Yerinde konuşmayı bileceksiniz. O zaman Yunus Emre olursunuz. Allah bu duygu, düşüncelerle güzelliklere erişmeyi hepimize nasip eylesin. Duygunun hakim olduğu, güzelliklerin hakim olduğu bir dünyada yaşamak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibine emanet olsun.